Evet, merhaba sevgili takipçilerim. Üçüncü testimizle beraberiz. Basınç testinde konusunda devam ediyoruz. Testlere devam ediyoruz ve sıvı basıncı ile ilgili olan testimize geçiyorum. Birinci soruyla başlayalım. Evet, şimdi bir yakından bakalım sorumuza. Şimdi ne diyor? Düşey kestiği aşağıdaki gibi olan KLMN kapları H yüksekliğine kadar aynı sıcaklıkta suyla doluymuş. Buna göre kap tavanlarındaki sıvı basınçları PKPL-PMN arasındaki ilişki aşağıdakilerden hangisidir? İlkemiz neydi? Sıvı basıncı HDG'ydi. Yani sıvının yüzeyinden olan derinlik, sıvının yoğunluğu ve çekim ivmesiyle ilişkiliydi. Kabın şekli önemsizdi. O yüzden hepsinin yüksekliği kaplarda aynı olduğu için burada kap tabanlarındaki sıvı basınçları arasında bir fark yoktur deyip geçiyorum. Evet, şimdi ikinci sorumuza biraz daha yakından bakalım. İkinci sorumuz ne diyor? Taban alanları sırasıyla S, 2S, 3S olan silindir şeklindeki KLM kapları diyor. Bence bunu bir somutlaştıralım. Şöyle somutlaştıralım isterseniz. Şu S alanlı kapı olsun. Şu 2S alanlı, şu da daha büyük olan 3S alanlı kaplar olsun. Bunlara KLM isimlerini vermiş. Özdeş bardaklarla birer bardak sıcak su koyarsanız, bakın bunların hacimleri, koyduğunuz sıvıların hacimleri kapların içerisinde aynı olur. En geniş kapta en az yükseklik, en dar kapta en büyük yükseklik olacağı için basınç da yükseklikle ilişkili olduğu için en büyük yükseklikteki yani K'daki basınç en büyük, sonra L, sonra M sıralaması geçerli olacaktır deyip 3. soruya geçiyorum. 3. sorumuza bir bakalım. Kesit alanları eşit olan silindir şeklindeki kaplarda eşit kütleli XY sıvıları var diyor. Bakın eşit kütleli mavi de mutlu deve formülümüze göre eşit kütleli sıvılarda bakın diğeri içinde, şimdi bir tanesini 3V alalım. Bakın bir tanesini 3V, bir tanesini V alalım hacim olarak. Şöyle demek istedim. Her bir parçaya 1V hacmindedir dersek. Şimdi V hacmindeki sıvının yoğunluğunu 3D almam gerekiyor. O halde şimdi şuraya ne diyorum? Bakın 3D yoğunluklu sıvıdır diyorum. Bu da D yoğunluklu bir sıvıdır diyorum. Şimdi yoğunluklar belirginleştiğine göre bakalım bu noktadan yola çıkarsak K noktasının basıncına. Şimdi K noktasının basıncını sıvının yüzeyinden olan derinlik olarak alıp 2H alıyorum. Yoğunluk D, G çekim ivmesi. Şimdi diğer kabın dibindeki L noktası için basınç hesabında yüksekliği H, yoğunluğu dikkat 3D'ye alıyorum. Böylece 2/3 oranına ulaşıyorum 3. soruda. Evet. Şimdi 4. soruya bir bakalım. 4. sıvı basınç kuvvetiyle ilişkili. Şekilden öyle anlaşılıyor. Soruyu bir okuyalım. Düşey kesti şekildeki gibi olan kap tamamen suyla doluymuş. Kabın 1, 2, 3 yüzey alanları sırasıyla AA, 2A diyor. Bakın. Şimdi şu noktadaki basınç kuvvetine F1, şu noktadaki yani üçüncü yüzeydekine F3, ikinci yüzeydekine F1 dersem sıvı basınç kuvveti o noktanın yani o yüzeyin ortasındaki bu sıvı basıncı çarpı o yüzeydir demem gerektiğini size hatırlatmak istiyorum. Konu anlatımında bu vardı. Tam şu orta nokta için yüksekliğe yani sıvının yüzeyinden olan derinliğe 1H dersek, mesela aşağıya da 1H diyelim, işlerimiz kolay olsun. Ve aynı noktanın yüzeyden olan derinliği 3. yüzeyde de 1H olarak alınmalıdır. Onları hatırlatayım çünkü 2. yüzey için bana lazım olacak. Şimdi bu noktanın yani 1. yüzeyin orta noktasının basıncına H
HDG diyorum. Yüzey alanı zaten A, basınç kuvveti ortaya çıktı. F1 çıktı ortaya, bakın. F2'ye geçiyorum. F2'de o noktanın basıncı, yani ikinci yüzeyin ortasının basıncı çarpı yüzey alanı olarak A'yı alıyorum. Bakın şimdi P2 ne oldu? 2HDG oldu. Yüzey alanı yine A. Şimdi bakın. İşlem kolaylığı olması açısından buna F derseniz buna ne demeniz gerekiyor? 2F demeniz gerekiyor. Üçüncü yüzeye geçiyorum. Üçüncü yüzeyin ortası için basınç çarpı üçüncü yüzeyin alanı. Buradan yola çıkıyorum. Yüksekliğimiz H, yoğunluğumuz D, HDG bildiğimiz çarpı yüzey alanımız 2A. Ben buna pratik olarak 2F diyebilir miyim? Yukarıdaki HDG A'ya 1F dersem hesabı üzerinden, o zaman F3 ve F2'nin aynı, F1'den daha büyük olduklarını görüyorum. Bu da sanıyorum Denizli seçeneğiyle görülüyor. Evet. Şimdi 5. soruya geldik. Sıvı basınç kuvvetini yine kullanacağım anlayış olarak sanıyorum. Şimdi düşey kesti verilen şekildeki kabın bölmeleri eşit hacimli olup kap su ile doluymuş. Ağırlığı önemsenmeyen pistonlar F1, F2, F3 kuvvetleriyle şekildeki gibi düşey konumda dengede ise bu kuvvetler arasındaki ilişki soruluyor. Bakın şimdi tam bu noktadaki basınçla bu pistonun yüzey alanının çarpımı F2'yi, yani o noktadaki basınç kuvvetini verecek. Peki her bir parçaya biz H kadardır dersek tam bu noktadaki basınca ne deriz? P2 basıncına ne deriz? Yüzeyden olan o noktaya kadar olan derinlik 3H, DG, D yoğunluklu bir sıvı olsun. İşte şimdi bunu F2'ye dönüştürüyorum. F2'ye dönüştürüyorum. Bakın. P2 çarpı yüzey alanı olarak da bakın mesela buna 2A diyebilirsiniz. Her birinin bir küp olduğunu, eşit hacimli bölmeler olduğu için yanal alanlarının da eşit olduğunu, her bir parçaya 1A dersem buna 2A'lık bir alan demem gerektiğini söylüyorum. Peki o zaman ne oldu şimdi? 3HDG tam bu noktaya kadar olan basınç kuvveti çarpı 2A'dan, bakın buna da ben 6F büyüklüğünde bir yakıştırma yapabilirim. Şimdi bu bana lazım olacak sıralamada. F1'e gelelim isterseniz. F1'de de bir P1 basıncı var. Şimdi F1 demek P1 çarpı oradaki alan demek. Dikkat, buradaki alana artık 1A diyorum. Şimdi P1 basıncı için yüzeyden olan derinlik kaç H'tır bir sayalım. 1, 2, 3, 4, 5. 5H derinlikte olduğu için basıncı da onunla orantılı olarak oluştu ve A ile beraber bir 5F kuvveti oluşturdu mu? Bence oluşturdu. Tam şu noktaya geliyorum. Dikkat, biraz büyüteyim orayı. Tam bu noktadaki basınca ne demem gerekiyor? P3 basıncı demem gerekiyor. F3 için şuraya aşağı yazayım. F3 için P3 basıncı çarpı A yüzeyi diyorum. Peki F3 için dikkat, yüzeyden olan derinlik tam şu seviyeye kadar olan derinlik, yani şurası. 1, 2, 3,5. 3,5 HDG basıncı oluşturdu. Yüzey alanı da A olduğu için buna 3,5 F diyebilirsiniz gönül rahatlığıyla. İşte buradan yola çıkarsak 6F, 5F ve 3,5F 2, 1, 3 sıralamasını belirginleştirdi. Gördüğünüz gibi. Şimdi devam ediyorum. Efendim hangi sorudayız? 6. sorudayız. Şimdi 6. soruya bir bakalım. Yükseklikleri aynı olan düşey kesti şekildeki kaplar eşit kütleli sıvılarla doldurulmuş. Şimdi eşit kütleli demek her birinin ağırlığı G kadar demek. Buna göre KLM kaplarındaki taban sıvı basınç kuvvetleri nedir diyoruz. Bakın şimdi sıvı basınç kuvveti için farklı bir kalem türü seçeceğim.
Basınç kuvveti için şu öneriyi pratik olarak bulmanız için şu öneride bulunuyorum. Bakın. Şimdi kabın tabanının uç noktalarından yukarıya doğru çıkınız. Yukarıya doğru çıktığınız zaman sıvının bittiği yere kadar olan alan, şöyle şu hacim size o noktadaki sıvı basınç kuvvetinin büyüklüğü ile orantılı bir değer verecektir. Şimdi bu da sıvının kapladığı alanla karşılaştırılırsa G kadar olacaktır. Yani sıvının ağırlığı kadar bir basınç kuvveti var birinci kapta. Aynı mantıkla şimdi bakın sağ taraftaki kaba gelin, L kabına gelin. Kenarlarından şöyle tabanın kenarlarından yukarıya doğru çıktığınızda ki alanla kıyaslar mısınız lütfen ağırlığı? Sıvının ağırlığının daha fazla olacağını görüyorsunuz. Çünkü sıvının kapladığı mavi alan kırmızıyla sınırladığım sıvı basınç kuvveti alanından fazla. Gördünüz mü? Şimdi gelin şu noktada sıvı basınç kuvvetine ayrılan alana dikkatinizi çekmek istiyorum. Şu alan sıvı basınç kuvveti. O halde G'nin kapladığı alandan fazla. İşte bu yöntemi kullanabilirsiniz. Çok kullanışlı bir yöntem. Böylece M'nin en büyük, bakın M'nin en büyük, K'nın orta düzeyde ve L'nin en küçük değere sahip olduğunu M, K, L sıralamasını belirginleştirdim. Yani buradan şu sonucu çıkarabilirsiniz. Yukarıya doğru daralan kaplarda sıvı basınç kuvveti ağırlıktan fazladır. Yukarıya doğru genişleyen kaplarda sıvı basınç kuvveti ağırlıktan azdır diyebilirsiniz. Size pratik bir öneri. Evet, şimdi 7. soruya geldik. 7. soru bakalım neler söylüyor. Düşey kesiti, şöyle yine mavi rengimize geçelim. Düşey kesiti şekildeki gibi olan kap yarı yüksekliğine kadar suyla doluymuş. Kap şekildeki gibi dengedeyken kabın yere yaptığı basınç P kap, kabın yaptığı, dikkat, suyun değil kabın yaptığı basınç. Basınç kuvveti F kap, kabın basınç kuvveti yani kabın ağırlığı. Suyun kap tabanına yaptığı basınç P su ve basınç kuvveti yani suya ait basınç kuvveti de F su dur. Kap ters çevrilip yatay zemine konulduğu zaman somutlaştırıyorum bakın. Kabı ters çevirdim. Kabı ters çevirince olacak olan şey nedir? Sıvı yüksekliği biraz daha ilk seviyeye göre biraz daha yüksekte olacağı için bu noktadaki suyun basıncı bir defa artacaktır. Hemen gözüme çarpıyor. Şu azalırlardan bir kurtulayım. Su basıncında bir artma olması gerekiyor. Kap ters çevir yatay zemine sıvı denge sağlığında aşağıdakilerden hangisi doğru olur demiş. Şimdi bakın kabın da ağırlığının bütünüyle kabın ağırlığının değişmemesi gerektiğini söylüyorum. Zaten bu konuda herhangi bir şey yok. Bir değişiklik yapamayacağım. Suyun basınç kuvveti ne olacak? Peki sıvının basınç kuvveti eskiden ağırlıkla kıyaslanırsa şöyle kapladığı alana dikkat eder misiniz? Daha fazla olduğu için burada daha az olacağı için ağırlıkla kıyaslandığında sıvı basınç kuvvetinde bir azalma olacaktır. Bu azalmayı evet Adana'da yakaladım. Gördünüz mü? Kaptaki suyun yüksekliği artacağı için buradaki basıncı da sıvıya ait basınç da artacaktır. Bu yüzden böylece rahatlıkla Adana'yı yakalıyoruz sevgili gençler. Şimdi geldik 8. soruya. Şimdi düşey kestiği şekildeki gibi olan kapta birbirine karışmayan D3D öz kütleli sıvılar var. Buna göre kapların tabanına etkeden sıvı basınçları 1. Bakın şu öneride bulunmak istiyorum. Hangi sıvı yoğun? 3D mi? O zaman basınç sıralamasında diyelim. Bu tip sorularda basınç sıralamasında daha yoğun olan sıvı nedir? Belirleyicidir. Sıralamada belirleyici olan olur. Yani ben ne yapmak istiyorum? 1, 2, 3'ten hangisi 3D'lik yoğunluklardan hangisi en yüksekse o kabın basıncı en büyüktür diyorum. O halde 2, 1, 3 sıralamasına pratik olarak hemen uğraşmadan geçiyorum. Evet. Özür dilerim. Şimdi buradan devam ediyoruz.
9. Dokuzuncu soruya bakalım. Düşey kesiti şekildeki gibi olan kapta birbirine karışmayan M2, M3, M kütleli X, Y, Z sıvıları var. Buna göre K, L noktalarındaki sıvı basınçları. Şimdi bak. M üst yüzeyde X sıvısı var. M aşağıda 2M, Z'de 3M kütleliymiş. Şöyle bir pratik bir şey daha söyleyebilirim bu tip sorularda. Sıvı ağırlığı basıncıyla doğru orantılıdır demiştim. M sıvı doğru orantılıdır yaptığı basınçla. O halde bu noktaya P basıncı yapılıyorsa burada iki sıvı birden totalde 3M kütleli olduğu için toplamda 3P basıncı yaparlar. Bu noktada da 3, 2 daha 5, 1 daha 6, 6M ile orantılı olan 6P basıncını oluştururlar. Böylece P bölü 6P'den soru 1 bölü 6 cevabına gider. Evet. Şimdi gelelim. Kaç? Son soru 10. soru. 10. soruya da bir bakalım. Şimdi düşey kesiti şekildeki gibi olan bölmeleri eşit hacimli kap sabit debili muslukla dolduruluyormuş. Şimdi buna göre kap doluncaya kadar geçen sürede kabın K noktasındaki sıvı basıncının zamana bağlı grafiği. Şimdi önce buradan bakın dolmaya başlayacak. Sabit hızla yukarıya doğru çıkacak. Yani eğimi sabit olan bir grafikten bahsetmek gerektiğini düşünüyorum. Bu şıkları hemen eledim. Burası dolduktan sonra burası sol taraftaki kısım dolmaya başlayacak. Bu tarafı dolarken K'nın üstündeki sıvının yüksekliği değişmeyeceği için bir müddet değişmeyecek. Bir müddet değişmeyecek. İkinci bölmelere bakıyorum. Bir müddet değişmeme üçünde de var. Herhangi bir eleme yapamadım. Tam bu noktaya sıvı geldikten sonra ikinci bölme de dolduktan sonra artık K'nın bölmesiyle kıyaslandığı zaman daha yavaş oranda bir yükseliş hızı söz konusu olacak. Mesela burada V hızıyla yükselirken burada V bölü 2 hızıyla yükseleceği için sıvıdaki basınç zaman grafiğinin eğimi azalacaktır. Bu eğim bu sıvının yükseliş hızıyla doğru orantılı olacağı için buradaki eğimi daha az görüyorum. O yüzden Bolu cevabına gidiyorum. Böylece testimizi bitirmiş oluyorum. Bu videonun altına PDF olarak ekleyeceğim. Umarım sizin için faydalı olur. Beğeniyorsanız paylaşmayı unutmayın arkadaşlarınızla. Kanalımız daha fazla kişiye ulaşsın ve faydalı olsun. Kendinize iyi bakın sevgili takipçilerim.